Bugün Amerika'nın ülkeden çekilmesinden sonra 3 büyük sorunla ilgilenmek zorunda kalan Taliban yönetimindeki Afganistan'ın ordusunu konuşacağız. İlk sırada Trump'ın yeni yönetimden istediği Bagram hava üssü gündemi yer alıyor. Üs 20 yıl boyunca NATO ve Amerika'nın Afganistan'daki ana operasyon merkeziydi. 3600 metre uzunluğundaki pist, bombardıman uçakları ve kargo uçakları için ideal koşulları sunuyor. Trump burası için Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere sadece 1 saatlik mesafede dedi. İkinci sırada Pakistan'la yaşanan sınır problemleri var. Durand hattı Afganistan'ın güney sınırını Pakistan'la paylaştırıyor. Tam bu hat üzerinde yer alan Peştun kabilelerini ikiye böldüğü için etnik problemlere sebep oluyor. Taliban yönetimi Durand hattını kabul etmiyor. İran-İsrail savaşından sonra İran'daki çok sayıda Afgan'ın sınır dışı edildiği, bazılarının da idam edildiği paylaşıldı. Resmi verilere göre İran'da 5 milyona yakın Afgan var. 500 bin kişi İsrail savaşından sonra hızlıca deport edildi. Helmand Nehri üzerinde su paylaşımı konusunda da ayrılıklar söz konusu. Taliban yönetiminin nehir üzerine inşa ettiği barajlar İran'da sulama sorunlarına ve taşkınlara sebep oluyor. İran'ın Sistan bölgesinde de kuraklık yaşandığı biliniyor. Hz. Peygamber'in Bedir Savaşı'nda yanındaki 313 askerinden referans alınarak kurulan Bedir 313 taburu ülkenin en gözde askeri birliklerinden. Ayrıca Kızıl Birlik adıyla bilinen farklı bir özel kuvveti daha var. Afganistan'ın askeri envanteri büyük ölçüde 2021 çekilmesinden kalan Amerika ve NATO kaynaklı araç gereçlere dayanıyor. Terk edilen ekipmanların yaklaşık 7 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu videoda Afganistan'ın ordu yapısını, kullandığı ekipmanları, yürüttüğü askeri projeleri ve ülkenin karşılaştığı askeri problemleri konuşacağız. Abone ve katıl bildirimleri açıldıysa başlıyoruz. Keyifli seyirler. Ordunun yapısıyla başlayalım. Taliban 1996-2001 arasında da hükümette bulundu. 1998'de ülkenin %90'ını kontrol ettiler. 2001'de Amerikan işgalinin başlamasıyla yönetim son buldu. Günümüzde Afganistan'da resmi olarak zorunlu askerlik uygulaması bulunmuyor. Gönüllülük esasına göre askerlik yapılıyor. 1990'lardaki ilk Taliban yönetimi sırasında zorunlu askerlik uygulanmak istese de toplum tarafından kabul edilmemesi bu fikirden vazgeçilmesine sebep oldu. Afganistan'da kadınların orduda yer alması tamamen yasaklandı. Ordunun başkomutanlık makamında aynı zamanda ülkenin lideri olan Hibetullah Ahundzade bulunuyor. 2021'de Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden beri Afganistan İslam Emirliği'nin fiili devlet başkanı olarak görev yapıyor. Uzun yıllardır sırra kadem basmış durumda. Kendisi hakkında elimizdeki tek görsel ekranda yer alıyor. Bunun dışında en son 3 yıl önce bir konferansta yaptığı konuşma paylaşılmış. Suikast ihtimaline karşılık herhangi bir teknolojik araç gereç kullanmadığı tahmin ediliyor. Resmi ünvanı Emirül Müminin, müminlerin emiri anlamına geliyor. Taliban'ın kurucusu Muhammed Ömer'in öğrencisiydi. 1980'lerdeki Sovyet işgaline karşı savaştı. Peki 2021'deki yönetim değişimi sırasında eski Afganistan'la görevli askerlere ne oldu? Taliban, Ağustos 2021'de genel bir af ilan ederek eski askerlere ve hükümet yetkililerine zarar verilmeyeceğini duyurdu. Örneğin Amerika ve müttefikleri yaklaşık 120 bin Afgan'ı tahliye etti. Bunların bir kısmı eski askerlerdi. Kalanlar İran, Pakistan veya Tacikistan gibi komşu ülkelere sığındı. Amerika'nın tahliyesi sırasında uçakların kanatlarına tutunmaya çalışan Afganların görüntülerini hatırlıyoruz. Eski askerlerden bazıları Taliban'a dahil oldu, bazıları da sivil bir şekilde hayatına devam ediyor. Afganistan ordusu 2 kuvvetten oluşuyor. Bunlar kara ve hava kuvvetleri. Ekipman yelpazesine geçmeden önce sizlere kara kuvvetleri bünyesindeki 2 özel birlikten bahsetmek istiyorum. İlk olarak Bedri 313 Tugayı'nı konuşalım. İsmi Hz. Peygamber'in Bedir Savaşı'nda Kureyşli müşriklere karşı yanında yer alan 313 askerinden geliyor. Yönetimin devralınmasından önce Amerika ve NATO güçlerine karşı çok sayıda intihar saldırıları ve baskın operasyonları düzenledi. Özellikle Kasım 2018'de İngiliz güvenlik şirketi G4S'nin Kabil yerleşkesine düzenlenen saldırıyı örnek gösterebiliriz. 2021'den itibaren Başkanlık Sarayı ve Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyorlar. Taliban'ın genel ordusundan ayrı olarak şok birlikleri olarak görev yapıyorlar. Yeni yönetimin düzeni sağlamasından sonra özellikle DAEŞ Horasan terör örgütüne karşı operasyon düzenliyorlar. 2021'de Taliban'ın kazanmasından sonra Amerikan ordusunun ikonikleşen Iwo Jima'daki bayrak dalgalandırma fotoğrafını alaya alan benzer bir dalgalandırma yaptılar. İkinci sırada Kızıl Birlik var.
Bu askerler berelerinin üstüne kırmızı bant takmalarıyla biliniyor. Bantların üzerine Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazılıyor. Kan Birliği adıyla da biliniyor. Eğitimleri üst düzeydir. Paktika eyaletindeki Tarık bin Ziyad kışlasını kullanırlar. 2018'deki Darzab Savaşı'nda DAEŞ terör örgütüne karşı zafer kazanılmasını sağladılar. Ayrıca 2021'de Kunduz'un eski yönetimden ele geçirilmesine destek verdiler. Global Firepower Index araştırmasına göre 145 ülke içinde 118. sırada yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre yaklaşık 80 bin kişilik askeri personele sahip. Ancak hangi kuvvette ne kadar görevlinin olduğu paylaşılmadı. Ordunun kullandığı ekipmanlara geçelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Ekipman yelpazesi büyük ölçüde Amerika'nın 2021'de çekilirken terk ettiklerinden oluşuyor. Bu ekipmanlar büyük ölçüde Taliban'ın eline geçti ve toplam değerinin 7 ila 10 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Amerika ve NATO güçleri 20 yıllık işgal döneminde eski yönetime çok sayıda malzeme ve askeri araç sağladı. Tabanca olarak Sovyet üretimi PM ve TT-33'ler stoklarda. Ayrıca M4 ve M16 tüfekleri bulunuyor. Ancak birinci sırada AK, AKM ve AK-74'ler yer alıyor. Eski yönetimin silah depolarındaki çok sayıda Çin üretimi Type 56 tüfeklerine de el konuldu. Arnavutluk tarafından üretilen ASH-78 model tüfekler de yer alıyor. Macaristan'dan AMD-65, Yugoslavya'dan Zastava M70B1, Romanya'dan AIMS-74 tüfekleri de Afgan ordusu tarafından kullanılıyor. Birleşik Krallık üretimi SA-80 ve Amerikan üretimi M4A1 tüfekleri de ele geçirildi. NATO envanterinden kalan G3 tüfeklerini de saklıyorlar. Anti-tank silahlarında da geniş bir yelpaze var. Sovyet üretimi B10, SPG-9 ve 9M14 Malyutkaları kullanıyorlar. Batı Almanya ve Fransa'nın ortaklaşa ürettiği Milan sistemine ait silahlar da ele geçirildi. Son olarak Amerikan üretimi BGM-71 TOW sistemlerini de muhafaza ettiler. Ana muharebe tankı olarak Sovyetlerden kalan T-62'ler kullanımda. Orta sınıf tanklarda ise Sovyetler ve Çekoslovakya tarafından birlikte üretilen T-55'leri tercih ediyorlar. Zırhlı piyade muharebe araçlarında ise 50 adet BMP-1 model araç envanterde. Sovyetler Birliği tarafından üretilmişlerdi. Zırhlı personel taşıyıcılarda ise hem Amerika hem Sovyetlerden kalan araçlar var. İlk olarak Sovyet üretimi BTR-70'ler bulunuyor. Ayrıca Amerika'nın çekilmesinden kalan M113A2 ve M1117 Guardian araçları envanterde. Mayına ve pusulara dayanıklı araç olaraksa International M1224 Max Pro zırhlı aracı yer alıyor. Yan hizmetlerde kullanılan çok sayıda araçsa Taliban tarafından aktif olarak kullanılıyor. 1800'den fazla sayıda Humvee Amerikan zırhlı aracı saklanıyor. Amerikalı askerlerin ülkeden ayrılırken bazılarını bilerek tahrip ettiği anları hatırlıyoruz. Amerikan üretimi Ford Ranger pick-up'ları da saklanıyor. Japonya'nın üretip Afganistan'a gönderdiği Toyota Hilux pick-up'ları da envanterde. İki pick-up'ın arkasına da makineli tüfekler yerleştirilebiliyor. Sovyetlerden kalan ZIL-131 ve KAMAZ 4310 kamyonları da hem ekipman hem asker taşımada kullanılıyor. Amerika'nın çekilmesinden sonra ele geçirilen Navistar 700 kamyonu da aynı amaç için saklanıyor. M30 ve D30 top sistemleri kullanılıyor. Bunlar Sovyetler Birliği'nden kaldı. Taşınabilir hava sistemi olarak omuzdan ateşlenebilen FİM-92 Stinger'lar yer alıyor. Uçak savar sistemi olaraksa 18 adet ZU-23-2'ler envanterde. Sovyetler Birliği günlerinden kaldı. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Envanterdeki araçların tamamı eski Afganistan yönetiminden kalanlarla oluşturuldu. Hafif taarruz için bir adet Brezilya üretimi EMB-314 Super Tucano bulunuyor. Nakliye görevleri için Sovyet üretimi AN-26, AN-32 ve Amerikan üretimi Cessna 208'ler yer alıyor. Ayrıca C-130 Herkül uçakları da bulunuyor. İsviçre'de üretilen Pilatus PC-12'ler de envanterde. Helikopterler konusunda ilgi çekici bir durum var. Envanterden sonra aktaracağım. Rusya'dan kalan Mi-8 ve Mi-24'ler kullanılıyor. Ayrıca Amerika'dan Sikorsky UH-60 ve MD-500 Defender helikopterlerine de el koyuldu. Bell UH-1 helikopterinden 10 adet bulunuyor. Fransız üretimi Aerospatiale 315B Lama helikopterleri de ele geçirildi. Nakliye için Chinook 46'lar da bulunuyor. Hava savunma füzesi olarak Rus üretimi SA-3 ve SA-2'ler envanterde. Tüm ekipmanın tamiri ve bakımı için ordu içinde mühendislik birimleri kuruldu. Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde helikopterleri uçurmaya çalışan Taliban üyelerini gördük. Eğitim uçağı olaraksa sadece bir adet Çekya üretimi Aero L-39 Albatros bulunuyor. İHA olaraksa sadece Amerika'dan kalan Siken Eagle'lar yer alıyor. Ülkenin gündeminde olan askeri projelerden bahsedeceğiz.
Uygulanan resmi ambargolar sebebiyle envanter havuzunu genişletmek istiyorlar. Ancak resmi ticaret yollarının devre dışı olması sebebiyle süreç yavaş işliyor. 2022'de ordu kapasitesinin 110 bin askere çıkartılacağı duyuruldu. Çalışmalar devam ediyor. Amerika'dan kalan araç gereçlerin tamiri ve kullanılacak personelin yetiştirilmesi veya dışarıdan getirilip istihdam edilmesi amaçlanıyor. 2024'te Bagram askeri üssünde yapılan geçit töreninde bazı Amerikan araçları sergilendi. Sınır birliklerine de ağırlık verilecek. Yeni karayollar inşa ediliyor. Ayrıca devriye araçlarının da sayısı arttırılacak. Sınırdaki Spin Boldak şehrinde çok sayıda zırhlı araç konuşlandırıldı. DAEŞ, Horasan ve Tehriki Taliban Pakistan isimli terör örgütleriyle mücadele hedefleniyor. İki terör örgütü de hem Pakistan hem Afganistan tarafından yok edilmek isteniyor. Trans-Afganistan Demiryolu projesinin de tamamlanması ve güvenliği önceliklendirildi. Çünkü bölgenin sarp coğrafyası sebebiyle askeri lojistik konusunda problem yaşamak istenmiyor. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan arasında bağlantı sağlayan doğalgaz boru hattının güvenlik koridorunda da Taliban unsurları yer alıyor. Ek olarak Amerika'dan kalan Scan Eagle model İHA'ların kullanımını öğrenmeye çalışıyorlar. Drone operatörü ve teknik bakımıyla ilgilenecek personel arayışı sürüyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün veri tabanını 2021-2025 yılları için araştırdık. Ancak resmi askeri alım kaydı tespit etmedik. Bu yüzden yeni alım olmadığını tahmin ediyoruz. Ülkenin askeri sorunları bölümüne geçiyoruz. Pakistan'la özellikle Durand hattı konusunda sınır sorunları var. Taliban bu çatışmalarda eski yönetimden ve Amerika'nın çekilmesinden kalan ekipmanları kullanıyor. Pakistan ise savaş uçakları ve İHA'larla cevap veriyor. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için uluslararası ilişkiler uzmanı Ali Önen'le görüştük. Aslında Pakistan'la yaşadıkları kısa dönemli bir bahar ayları var. Bir balayı dönemleri var. Bu dönemde Pakistan ve Afganistan arasında bir çatışmadan söz etmek çok mümkün değil. Pakistan'a Afganistan içerisinden Afgan topraklarından yapılan saldırıları aslında Pakistan Taliban'ı olan TTP, Tehriki Taliban Pakistan yapıyor. Zaten iki ülkenin arasındaki asli sorun da bu. Bu sınır hattını Birleşik Krallık tampon bölge oluşturmak için çizdi ve Afganistan tarafından hiçbir zaman kabul edilmedi. Hat, dağlık ve çok sayıda geçit barındırması sebebiyle kaçakçılığa sebep oluyordu. Pakistan ve Afganistan arasındaki ilişkiler hep epey parçalı bulutlu olmuş. İlişkilerin böyle çok rayında olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ortada bir kocaman Durand hattı problemi var. 2000 küsür kilometrelik Afganistan-Pakistan sınırı Hindistan İngiliz sömürgesi idaresindeyken British India döneminde o zamanki Afgan kralıyla Sir Durand tarafından imzalanmış bir anlaşmayla belirlenmiş. İsmi de zaten Sir Durand'dan geliyor. Sovyet işgali sırasında çok sayıda Afgan mülteci Pakistan'a sığınmak zorunda kaldı. 2025'te sınır çatışmaları arttı. Kuzey Veziristan'da RPG saldırıları görüldü. 21 Şubat'ta sınır kapısı kapatıldı. Ekim'de çatışmalar tekrar şiddetlendi. Karşılıklı saldırılar rapor edildi. Özellikle Pakistan çok sert cevap vererek hava saldırılarının dozunu yükseltti. Çünkü sınırdan sızma ve kaçakçılık yaşanmasını istemiyor. Dronlarla Kandahar ve Helmand'ı vurdu. 19 Ekim'de Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla İstanbul'da görüşmeler yapıldı ancak resmi ateşkes çıkmadı. 3 ay süreyle gıda ve ilaç ithalatı yasaklandı. Şimdi Pakistan tarafının kesin bir talebi var. İşte TTP, Pakistan Taliban Afganistan topraklarından çıkarılsın, liderleri teslim edilsin. Bu örgütün Afganistan içerisinde Pakistan'a karşı hareket etmesi engellensin. Yani Afganistan da bu örgüte karşı mücadele etsin şeklinde bir talebi var. Şimdi dediğim gibi Taliban'ın şu an için bunu yapabilecek gücü muhakkak vardır. Sonuçta Afganistan'da hakim güç şu an Taliban. Ancak işte her iki taraf Peştun. Bir Peştun zaten Taliban'ın bir Peştun ağırlıklı örgüt olduğunu biliyoruz. Bu TTP için de geçerli, az evvel söylemiştim. Yani o yüzden hali hazırdaki Afganistan sosyolojisi Taliban'ın Pakistan'ın yaptığı bu taleplere çok cevap vermesine de müsait değil. Diğer problemse İran'la yaşanan sınır ve su sorunları. İki ülke arasında Sünni-Şii ayrımı en temel konunun başında geliyor. Sınır hattı yaklaşık 936 kilometre uzunluğunda ve çoğunlukla çölle dağlıklardan oluşuyor. 2023 Mayıs-Haziran arasında Taliban'la İran devrim muhafızları arasında ağır topçu ateşi görüldü. Taliban'ın baraj inşa etmek istemesi ve nehir yatağı üzerinde düzenleme yapması fitili ateşledi. İran'ın Sistan bölgesinde susuzluk görüldü. Bunun üzerine sınırdaki devrim muhafızı varlığını ve drone adetini arttırdı. İran-İsrail savaşından kısa bir süre önce ülkedeki Afganların sınır dışı edilmesine karar verilmişti. Savaş başlamadan önce İran'daki ekonomik kriz, hızla artan enflasyon ve işsizlik
güvensizlik gerekçe gösterilerek gönüllü ayrılma projesi başlamıştı. Savaş sırasında bazı Afganların Mossad'a bilgi sağladığı iddiaları üzerine bu süreç hızlandırıldı. Sınır kapıları sadece sığınmacıların Afganistan'a döneceği biçimde açık. Yeni girişler kapatıldı. Esir takası ve sınır belirleme için komite kuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Afganistanlı mevkidaşı Amir Khan Muttaki ile telefonda görüşerek Pakistan'ın arabuluculuğunu teklif etti. Son büyük problem olan Bagram üssünden bahsederek videoyu noktalayacağız. Bu üs, Afganistan'ın Pervan eyaletinde Kabil'in yaklaşık 50 kilometre kuzeyinde yer alan stratejik bir hava üssü. Trump 2025 Eylül'de üssü geri istediklerini, verilmezse karşılığını göreceklerini paylaşmıştı. 3600 metrelik gelişmiş pist, bombardıman ve kargo uçakları için ideal imkanları sağlıyor. Trump'a göre Bagram, Çin'in Lopnur nükleer test sahasına çok yakın. Çin'e karşı gözlem için önemli olduğunu söylüyor. İngiltere Başbakanı Starmer da 18 Eylül'de üssü geri istediklerini belirtti. Taliban, üssü kendi askeri üssü olarak kullanıyor. Örneğin Ağustos 2024'te 3. yıl kutlamalarında Amerikan ekipmanlarını sergiledi. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, görüşme yok. Üs bizim diyerek kesin bir çizgi çizdi. Sonuç olarak ambargolar sebebiyle yeni askeri alımlar söz konusu değil. Eski yönetimden ve Amerika'nın çekilmesinden kalan araçların bakımı ve tamirine büyük önem veriliyor. Ayrıca Taliban uluslararası meşruiyet zeminini kazanabilmek için diplomasiye ağırlık veriyor. Geçmişten gelen sınır sorunları ülkenin askeri gelişiminin önünde engel teşkil ediyor. Videoyu tamamladık. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün Amerika'nın ülkeden çekilmesinden sonra 3 büyük sorunla ilgilenmek zorunda kalan Taliban yönetimindeki Afganistan'ın ordusunu konuşacağız. İlk sırada Trump'ın yeni yönetimden istediği Bagram hava üssü gündemi yer alıyor. Üs 20 yıl boyunca NATO ve Amerika'nın Afganistan'daki ana operasyon merkeziydi.